No 52 Sonbahar. Orta Galya'da, Alessia adı verilen bir tepe kasabasının etrafında, tarihin en olağanüstü kuşatmalarından biri sahneye çıkıyor. İçeride, Galya kabilelerinin son büyük umudu Vercingetorix ve 80.000 savaşçısı sıkışmış durumda. Dışarıda ise Julius Caesar'ın lejyonları onları kuşatmaya hazırlanıyor. Bir yıl önce Vercingetorix, dağınık Galya kabilelerini Roma'ya karşı birleştirmiş, Gergovia'da Caesar'a ağır bir yenilgi tattırmıştı. Ama şimdi roller tersine dönmüştü. Bir süvari çarpışmasında yenilen Vercingetorix, ordusunu Alessia'nın doğal olarak korunaklı tepesine çekti. Caesar onu peşinden takip etti ve kasabanın çevresini sarmaya başladı. Alessia stratejik bir konumdaydı, iki nehir arasında yükselen bir plato, üç yanı doğal olarak korunmuştu. Ama bu güç aynı zamanda bir tuzağa dönüşebilirdi. Caesar'ın karşısında büyük bir sorun vardı, içeride 80.000 savaşçı vardı ve Galya'nın dört bir yanından bir kurtarma ordusunun geleceği kesindi. Doğrudan saldırmak intihar olurdu. Caesar sıra dışı bir karara vardı, Alessia'yı tamamen kuşatacak bir iç duvar inşa edecekti. 10 lejyonu ve 10 binlerce yardımcı asker, günler içinde toprağı kazmaya başladı. Bu iç duvar, yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda, hendekler, siperler ve düzenli aralıklarla yükselen kulelerle donatılmıştı. Amaç basitti, Alessia'daki hiç kimse dışarı çıkamayacaktı. Ama duvar tamamlanmadan önce Vercingetorix, süvarilerini gizlice dışarı gönderdi. Onlara tek bir emir vermişti, Galya'nın her köşesine gidip yardım çağırın. Caesar bu ihtimali biliyordu ve daha da cüretkar bir karar aldı. İç duvarın birkaç kilometre gerisine, bu kez dışa dönük ikinci bir duvar inşa ettirdi. Bu dış duvar, yaklaşık 21 kilometre uzunluğundaydı. Aralarına gizlenmiş sivri kazıklar, çukurlar ve demir dikenlerle donatılmış tuzaklar yerleştirilmişti, Romalılar bunlara zambaklar diyordu. Böylece Caesar'ın ordusu kendi kurduğu tuzağın ortasında kalmıştı, içeride 80.000 düşman, dışarıda gelmekte olan bir kurtarma ordusu. Lejyonlar artık iki cepheden de savaşmak zorundaydı. Caesar'ın elinde yaklaşık 60.000 lejyoner vardı. Antik kaynaklara göre Galya'dan gelen kurtarma ordusu, 240.000 piyade ve 8.000 süvariye ulaşıyordu, sayı abartılı olsa da tehdit gerçekti. Eylül ayının sonlarına doğru kurtarma ordusu Alessia'ya ulaştı. Dış duvara karşı ilk büyük saldırılar başladı, Roma savunma hatları büyük baskı altına girdi. Günlerce süren çatışmalarda saldırılar defalarca püskürtüldü. Ancak Galyalı komutanlar, kuzeydeki Montra tepesinde savunmanın en zayıf noktasını keşfetti. Galya komutanı Vercingetorix, seçkin 60.000 savaşçıyla bu zayıf noktaya gece yarısı ani bir saldırı düzenledi. Roma savunması an be an çökmenin eşiğine geldi. Tam bu kritik anda Caesar, kırmızı pelerinini giyip bizzat süvarilerinin başına geçti. Germen atlıları, kurtarma ordusunun arkasına dolanarak beklenmedik bir kuşatma harekatı başlattı. Şaşkına dönen Galya kurtarma ordusu dağıldı ve geri çekilmeye başladı. İçeride açlıktan bitkin düşen Vercingetorix'in savaşçıları için artık hiçbir umut kalmamıştı. Ertesi gün Vercingetorix, silahlarını Caesar'ın ayaklarının önüne bırakarak teslim oldu. Galya'nın Roma'ya karşı son büyük direnişi böylece sona ermişti. Alessia'daki bu iki duvar, sadece bir kuşatma taktiği değil, antik dünyanın en cüretkar askeri mühendislik başarılarından biriydi. Galya'nın kaderi, Caesar'ın kazdığı topraklarda mühürlenmişti.